Herkese selamlar dostlarım, herkese merhabalar. Hepimize güzel günler olsun. Bir yorum geldi. Patriotlar için daha önce video yapmıştım. Şimdi gelen yorumda da ayrıca Yunan diline hakimseniz Trakya'da konuşulan Patriotça ile günümüz modern Yunancasını kıyaslamak isterim. Çünkü bazı arkadaşlarım iki dilin çok farklı olduğunu ve birbirlerini anlamalarının zor olduğunu söylüyorlar diye bir yorum geldi. Buna istinaden bu videoyu çekiyorum. Öncelikle patriotlarla ilgili araştırma yaparken ben bu iki kitabı görmüştüm. Mayıs ayında Türkiye'ye geleceğim. Bu kitapları satın alıp okuyacağım seve seve. Siz de istiyorsanız okuyabilirsiniz. Size okumadan tavsiye ediyorum bu kitapları. Eğer ki benden önce okursanız mutlaka yorumlarda beni de bilgilendirin. Bir özet geçin güzel miydi diye. Mutlaka bana da haber verin. Bir de bu şekilde patriotların sözlü kültürü ve patriotça el sözlüğü buldum. Bunu da istiyorsanız satın alabilirsiniz. Konuma geçmeden önce göreceğiniz içerikler bu arada Nasliç, Grevna bölgesinden, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Türk köylerinden ve Türk eski köy evlerinden ve mübadele fotoğrafları göreceksiniz. Bunu da bahsettikten sonra konuma yavaş yavaş gireyim. Bugün çok az kişinin bildiği ama Osmanlı döneminde İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde konuşulmuş ilginç bir dilden bahsedeceğim sizlere. Patriotça. Peki bu dil Yunanca'ya mı benziyor? Türkçeden nasıl etkilenmiş? Günümüzde hala konuşan var mı? Eğer sen de dil tarihiyle ilgileniyorsan bu videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutma. Patriotça nedir? Kökeni, kullanımı ve günümüzdeki durumu bunlardan bahsedeceğim tek tek. Tekrar söyleyeyim, ben bir tarihçi değilim. Tarihe aşırı meraklı birisiyim. Ayrıca dil uzmanı da değilim. Eğer ki siz tarihçi ve dil uzmanıysanız, videoma denk geldiyseniz, eğer bir hatam varsa ve bilmediğim bir şey varsa lütfen beni düzeltin ve bana okumuş olduğunuz kaynakları da önerirseniz seve seve okurum. Patriotça nedir ve kimler tarafından konuşulmuştur? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Patriotça, Osmanlı döneminde özellikle Girit Müslümanları ve Batı Trakya'dan mübadeleyle Türkiye'ye gelen topluluklar tarafından konuşulmuş olabilecek bir halk dili ve ağzıdır. Patriot kelimesi Yunanca patriotis kelimesinden gelir ve vatansever, yurtsever anlamına gelir. Osmanlı döneminde Girit'te yaşayan Müslümanlar günlük yaşamda hem Yunanca hem de Türkçe kelimeler içeren bir dil konuşuyordu. 1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle bu toplulukların büyük bir kısmı Türkiye'ye göç etti ve beraberinde bu dili de getirdi. Bu durumda Patriotça, Girit Müslümanlarının ve mübadeleyle gelen bazı toplulukların konuştuğu Yunanca ve Türkçe karışımı bir ağız olabilir. Patriotça ne zaman ve nasıl ortaya çıkmış diye sorarsanız, okuduğum kaynaklara göre Patriotça'nın ortaya çıkışı Osmanlı İmparatorluğu'nun Girit'i 1669 yılında fethetmesiyle başlar. Osmanlı yönetimi altında Girit'te İslamlaşma süreci yaşandı ve pek çok yerli Rum Müslüman oldu. Ancak günlük hayatta Yunanca konuşmaya devam ettiler. Osmanlı yönetiminde Girit'te Türkçe resmi dil olarak kullanılırken halk arasında Yunanca baskın kalmaya devam etti. Müslüman olan Giritliler dini kimlik olarak Türk sayılırken dil olarak Yunanca ve Türkçe karışımı bir ağız geliştirdiler. 19. yüzyılda Osmanlı'nın zayıflamasıyla Girit'teki Müslümanlar baskı görmeye başladı ve büyük bir kısmı Anadolu ve Trakya'ya göç etmek zorunda kaldı. 1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesi sırasında geriye kalan Giritli Müslümanların tamamı Türkiye'ye gönderildi. Böylece Patriotça konuşulan topluluklar Anadolu'ya yerleşti. Patriotça Yunanca'ya mı daha yakın, Türkçe'ye mi diye sorarsanız eğer ki, Patriotça büyük ihtimalle Yunanca gramer yapısını koruyup içinde birçok Türkçe kelime barındıran bir konuşma diliydi. Dil yapısı açısından Yunanca'ya daha yakın olabilir. Çünkü Giritli Müslümanlar Yunanca'yı ana dil olarak konuşuyordu. Ancak kelime dağarcığında Osmanlı döneminin etkisiyle çok fazla Türkçe kelime bulunduruyordu. Birçok cümle yapısı Yunanca olmasına rağmen konuşmalarda Türkçe dini terimler, askeri ve yönetimle ilgili kelimeler yoğun olarak kullanılıyordu. Örnek olarak verecek olursak Yunanca'da "pame na fame" yemek yemeye gidelim mi demektir. Patriotça'da ise buradan
fiili almışlar. Yani pameyi pame na yemek yapalım gibi bir şeye dönüşmüş. Bu tip dil kullanımları Osmanlı döneminde farklı topluluklar arasında sıkça görülmüştür. Peki Patriotça'nın içerisinde hem Yunanca hem Türkçe varsa hangi dil grubuna aittir? Onu da şöyle cevaplayabilirim ben sizlere. Patriotça, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı olan Yunanca ile Ural-Altay dil ailesine bağlı olan Türkçenin karışımı bir halk dili veya ağızdır. Yapısal olarak Yunanca kökenlidir. Kelime dağarcığı açısından Türkçe ve Arapçadan birçok kelime içerir. Dil bilgisi açısından Yunanca cümle yapıları baskındır. Ancak içinde Osmanlıca, Türkçe kelimeler bulunur tabii ki de. Bu tür diller dil bilimde melez, hibrit diller veya karışık diller olarak tanımlanabilir. Bir izleyicim bana Yunanistan'da ve Türkiye'de Patriotça konuşan var mıdır diye sormuştu. Başka bir izleyicim de Türkiye'de Patriotça konuşanlar var demişti. Ama ben şöyle bir bilgiye ulaştım. Türkiye'ye göç eden Giritli Müslümanların torunları hala Girit kökenlerini hatırlamakta, ancak Patriotça büyük ölçüde unutulmuştur. İzmir, Ayvalık, Bodrum, Antalya ve İstanbul gibi yerlere yerleşen Giritliler zamanla Türkçe'ye tamamen adapte olmuşlardır. Günümüzde bazı yaşlı Girit kökenliler hala Yunanca ve Patriotça bazı kelimeler hatırlasa da bu dili konuşan kişi sayısı oldukça azalmıştır. Denizin karşı yakasında Yunanistan'da ise durum, Yunanistan'da kalan Rum nüfusu Türkçe yerine Yunanca konuştuğu için Patriotça orada da büyük ölçüde yok olmuştur. Ancak Batı Trakya'daki Türk azınlık içinde Yunanca kelimeler içeren bir Türkçe konuşma biçimi hala mevcuttur. Günümüzde Patriotça nesli tükenmiş veya yok olmayı yüz tutmuş dillerden biri olarak kabul edilir. Patriotça içerisinde hem Türkçe hem de Yunanca kelimeler bulunuyordu. Bunu size birkaç örnekle açıklayacağım şimdi. Sık kullanılan Yunanca kelimeler şöyledir. Kalimera, günaydın. Ela, gel, hadi. Sigura, kesinlikle, katılıyorum anlamındadır. Sık kullanılan Türkçe kelimelerden birkaç örnek verecek olursak, namaz, Yunanca'da dini kelime olarak kullanılırdı. Kahve, Giritli Müslümanlar arasında yaygındı. Pazar, alışveriş günü anlamında kullanılırdı. Sık kullanılan Yunanca ve Türkçe kelimeler örnek vermiştim. Şimdi ise hem Türkçe hem Yunanca karışımlı kelimeleri göreceksiniz. Hamuropita, hamur ve pita. Türkçe hamur, Yunanca'da pita, börek anlamında. Hamuropita. Dolmadakya, dolma ve akya. Türkçe olarak dolma, Yunanca küçültme eki olarak akya, yani dolmadakya. Konuyu toparlayacak olursak dostlarım, Patriotça Osmanlı döneminde Giritli Müslümanlar ve mübadeleyle gelen Türkler tarafından konuşulan Türkçe ve Yunanca karışımı bir ağızdır. Dil yapısı Yunanca'ya, kelime dağarcığı ise Türkçe'ye daha yakındır. Türkiye'de ve Yunanistan'da büyük ölçüde kaybolmuştur. Modern Türkiye'de bazı Girit kökenliler eski kelimeleri hatırlasa da günlük hayatta kullanılmamaktadır. Gördüğünüz gibi Patriotça aslında Osmanlı döneminde Yunanca ve Türkçenin iç içe geçtiği bir dildi. Ancak bugün artık neredeyse tamamen unutulmuş durumdadır. Din, dil, ırk, her ne olursa olsun, ne kadar ayrı olursa olsun, halk barış içinde yaşamak zorunda olduğu için, bunun da farkına vardığı için bir şekilde birbirlerini anlayabilmek için genellikle kültürlerini, dillerini bir şekilde birbirlerine karıştırıp hayatına devam etmeyi öğrenmişler ve sürdürmüşlerdir. Size anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. Denizin öte yakasından, Atina'dan size bol bol sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı, daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada, daha mutluluk dolu bir dünyada, daha barış dolu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.